Hepinize selamlar. Sofra TV YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımda nefis bir karamelli triliçe var. Öyle bir tarif ki ilk lokmada bile farkı hissedeceksiniz. Sünger gibi dokusu damakta kalan karamel lezzeti sonuna kadar izleyin. Çünkü püf noktalarıyla tam tutan bir tarif geliyor. Keyifli seyirler. Uygun bir karıştırma kabına 6 adet oda ısısında beklemiş yumurtamızı alalım. Üzerine 1,5 su bardağı toz şekerimizi ilave edelim. Ben klasik su bardağı olan 200 milimlik bardaklardan kullandım. Biraz çırpıyoruz. Daha sonra üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Suyu ilave ettikten sonra köpük köpük bir kıvam alıncaya kadar yumurtanın rengi iyice açılana kadar çırpıyoruz. Bakın rengi bayağı bir açıldı. Daha sonra üzerine 2,5 su bardağı ve 1 yemek kaşığı tepeleme unumuzu eleyerek içerisine ilave edelim. Daha sonra üzerine 1 paket kabartma tuzu, 1 paket vanilyamızı da eleyerek ilave edelim. Bu aşamadan sonra lütfen çok fazla çırpıp havasını söndürmeyelim. Spatula yardımıyla içten dışa doğru unun karışımla iyi bir homojen hale gelmesini sağlayalım. Dilerseniz bu aşamayı mikserle de yapabilirsiniz. Yeter ki köpüğünü söndürmeyin. Şöyle dikkatlice karıştıralım. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Kek harcımız hazır. Şöyle kenara alalım. Uygun bir fırın tepsimizin içerisine harcımızı ilave edelim. Daha sonra spatula yardımıyla eşit şekilde dağıtalım. Kekimiz hazır. Şöyle bir iki defa tezgaha vurarak üzerine hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. Bunun sayesinde kekimiz çok daha güzel kabaracaktır. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Karamel sosu için uygun bir tencerenin içerisine 1 su bardağı toz şekerimizi alalım. Şeker eriyip karamel rengini alıncaya kadar kısık ateşte ısıtalım. Beklerken tenceremizi ara ara sallayabiliriz veya bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırabiliriz. Şeker tamamen eridikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağımızı ilave edelim ve yağ erinceye kadar karıştıralım. Ardından 1 paket kremayı da karışıma yavaşça ekleyerek sosumuz kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam edelim. Başta biraz katılaşacaktır. Hızlıca karıştırmaya devam ederseniz istediğiniz kıvamda nefis bir karamel hazırlamış olacaksınız. Gerçekten de muhteşem bir karamel oldu. Bu tarifin en önemli püf noktası karameli. Karamelinizi yaparken lütfen çok dikkatli olun. Yakmamaya özen gösterin. Ben sizlere hem kıvamını hem rengini şöyle yakın çekimle de göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Soğuması için şöyle kenara alalım. Kekinizin iyice piştiğinden emin olmadan fırın kapağını açmayın ve kekinizi güzelce pişirin.
Pişen kekimi şöyle kontrol ediyorum. Gerçekten de muhteşem bir şekilde pişmiş. Diğer taraftan kekimizi ıslatacağımız sos için uygun bir kabın içerisine 4 su bardağı sütümüzü alalım. Üzerine 2 paket kremamızı ilave edelim. 4 yemek kaşığı toz şeker. Şeker ve kremamız erinceye kadar şöyle güzelce çırpalım. Sosumuz hazır. Şöyle kenara alalım. Fırından aldığımız kekimizin ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbetini daha iyi çekmesi için üzerine kürdanla delikler açalım. Sütümüzü şöyle kepçe yardımıyla kekimizin her tarafına denk gelecek şekilde eşit şekilde dağıtalım. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabilecekleri tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizler de evlerinizde deneyip beğenirsiniz. Sütü iyice çekmesi için dinlenmeye bırakalım. Bu arada krem şantisi için uygun bir kabın içerisine 1 su bardağı soğuk süt ve 1 paket krem şantiyi alalım. Mikser yardımıyla şöyle güzelce çırpalım. Ardından 1-2 yemek kaşığı kadar krem şantiyi ayrı bir kaseye ayıralım. Ayırdığımız krem şantiyi buzdolabına kaldırarak kalanın kekin üzerine dökelim. Spatula yardımıyla eşit şekilde dağıtalım. Lezzet garantili, tam ölçülü, harika bir tarif. Yapımı her ne kadar aşamalı olsa da herkesin güzel sonuçlar alacağı kadar kolay. Trileçe tarifinin yumuşacık keki ve damakta iz bırakacak karamelli sosunu sizler de eminim çok seveceksiniz. Şöyle krem şantimizi eşleştirdikten sonra buzdolabında yarım saat dinlendirelim. Yarım saat dinlendirdikten sonra tamamen soğuyan karamel sosumuzu da tatlımızın üzerine gezdirerek dökelim. Yine aynı şekilde spatula ile üzerini düzeltelim. Çok önemli bir not, karamel sosunun da tamamen soğuk olması gerekiyor. Eğer sıcak olursa krem şanti eriteceği için hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkabilir. Buna dikkat edelim lütfen. Ayırdığımız krem şantiyi sıkma poşetine doldurun. Ucunu ince kesin, 1-2 santim aralıklarla triliçenin üzerine çizikler atın. Bir kürdan yardımıyla ileri ve geri çizikler çizin. Gerçekten şekillendirmesi oldukça pratik ve kolay. Tatlımız hazır. 1-2 saat buzdolabından dinlendirip ondan sonra dilediğiniz şekilde servis hazırlayabilirsiniz. Arkadaşlar, ben traliçemi dün hazırladım ve bir gece buzdolabında dinlendirdim. Benim bugün misafirlerim var. İnanın üzerindeki karamel, krem şantiyle ve kekiyle o kadar güzel bir bütünleşmişti ki size anlatamam. Kesinlikle traliçe ne kadar çok beklerse o kadar güzelleştiğine inananlardanım.
Şöyle dilimleyerek sizlere yakın çekimleri göstermek istiyorum. Tatlınızı dilimlediğiniz zaman bıçağınızın ucunu her defasında temizleyin ki tatlınızın görüntüsü çok daha güzel olsun. Şöyle servis tabağıma alıyorum. Gerçekten muhteşem bir tatlı oldu. Mutlaka denemenizi çok isterim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni bu tarif ile tanıdıysanız farklı tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimi açmayı unutmayın lütfen. Kanalım ve tarifimle ilgili beğeni ve eleştirilerinizi yorumlar kısmına yazarak kanalın gelişimine sizler de katkı sağlayabilirsiniz. Gerçekten enfes bir tarif, mutlaka deneyin. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.